Faruk eski hayatını geride bırakıp güzel bir hayata adım atmak istiyor. Ancak bu adımları o kadar verimsiz ve yavaş ki çok fazla çalışmasına rağmen etrafındaki diğer insanlarla arasındaki fark açılmaya devam ediyor. Zavallı Faruk. Maximus verim taktiklerini yıllardan beri kullanıyor ve çalışmasını da eksik etmiyor. Bildiği bu taktikler sayesinde çalışmasını verimlilik ile birleştirip diğer insanlarla arasındaki rekabette her zaman kazanan oluyor. Eskiden günde 12-14 saat çalışırdım. Ev, okul, dershane derken akşam 11-12 gibi yatar. Sabah da 4 gibi kalkar ve elimden geldiğince çalışmaya çalışırdım ama belki de ilk yıl başarısız olmamdaki en büyük sebep buydu. Eski Furkan gibi olma. Bırak Maximus sana yol göstersin. Güzel giriş. Verimini arttırmak için yapabileceğin ilk şey tik listesi oluşturmak. Yani günlük yaptığın şeyleri, alışkanlıklarını kontrol altında tutmak. Benim şu anda burada var. Küçük gördüğün gibi ki yalan da söylemiyorum. Daha önceden de yapıyordum. Şu kahve lekesi. Her gün yapman gereken şeyleri yazıp artık böyle klasikleşmiş şeyleri çatır çutur buraya yazıyorsun. Ayları yazıyorsun, günleri yazıyorsun. Ondan sonra buradan tiklerini atmaya başlıyorsun. Eskiden bayağı güzel tikli bir şekilde ilerliyordum. Şimdi burada ama sıkıntı olan durum şu. Sen bunu bir anda gaflete kapılıp işte bugün de aslında bunu yapmıştım deyip tek kelime atıyorum günlük tuttuysan güzeldi nokta yazıp bu günlük tutmak değildir. Buraya gelip de günlük tutma yerine tik atma mesela. Onun yerine transparan ol, kendine doğruyu söyle. Hatta mümkünse al şu kağıdı, tamam mı, kopart artık ya da A4'e yazıyorsan al, duvarına as. Her yerde gözüksün bu. Ben şu anda bunu yapmıyorum çünkü bunu oraya koyarsam işaretlemeyi unuturum muhtemelen. Çünkü çok arkada. Sağımda solumda da yer yok maalesef. O yüzden benim masamda durması daha iyi oluyor. İstiyorsan bunu masanda da tutabilirsin. Hayır, dijital uygulamalar kullanamazsın. Hayır, tabletinden, telefondan ya da bilgisayarından bunu yapamazsın. Çünkü bunu böyle sürekli göz önünde tutmak çok daha iyi. Eğer bilgisayar ekranında sürekli bu liste açık olacaksa, 7/24 o bilgisayar açık olacaksa o zaman okey. Ama olmayacaksa boşuna uğraşma. Bunu kağıda yaz ve her gün oraya gerçekten dürüst bir şekilde tikini at ya da atma. Her güne tik atmak zorunda değilsin. Arada sıradaki o boşlukları gör. O kutulardaki atılmamış tikleri gör. Ki o biraz daha seni motive etsin. Bakacaksın böyle bir haftadan beri atıyorum spora gitmemişsin. Oha, artık gitmen lazım. Yani o seni kötü hissettirsin. O yüzden gözün önünde bulunması çok önemli. O yüzden telefonuna ya da bilgisayarına bu tarz bir uygulama kurma. İkinci madde çalışma aralarında Reels izleme. Yani mola verdiğin zaman tamam şu an moladayım. Ben gideyim işte atıyorum tuvalete gideyim, lavaboya gideyim. O sırada bir iki tane kaydırayım. Sıkıntı olmaz deme. Çünkü aslında bu en büyük sıkıntılardan bir tanesini yaratıyor ki o da şu. Sen atıyorum daha yeni çalışmanı bitirdin. Bir mola vermek istiyorsun. Gittin tuvalete, tuvalettesin. Sen o sırada telefonu alıp eline Reels izlemeye, TikTok izlemeye, Shorts izlemeye başlarsan şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Senin geçici hafızanın bulunduğu evre sürekli yeni bilgilerle doluyor. Şöyle bir söz vardır. Bir fotoğraf 10.000 ana, bir videoysa 10 milyon fotoğrafa eşittir. Bunun ne kadar uyarıcı olduğunu, ne kadar sana bilgi aktarıcı olduğunu farkında ol. Çünkü insanlar olarak beynimizin %40'ı, kocaman beyninin %40'ı görsel olaylarla alakalı işleri üstleniyor. Çok büyük görsel canlılarız ve bu Reels'lar, bu TikTok'lar ve bu Shorts'lar bunu gerçekten kötü yöne kullanıyor. Eğer sen o sürekli kaydırmaları yaparsan, özellikle ders aralarında daha yeni öğrenmişsin bazı şeyleri. Sürekli geçici hafızanı yeni bilgilerle doldurursan beynin diyor ki ulan bunlardan hangisini öğreneceğiz? O yüzden az önce öğrendiklerinin beyninde kalıcı olma ihtimalini azaltıyorsun. Ve şöyle bir dezavantajı daha var. Sen Shorts, TikTok, Reels izlediğin zaman bir anda o çalışma modundan çıkıyorsun. Sonra tekrar gelip odaklanmaya başlıyorsun. Bunu yapmasan ne olur? Tuvalete gittin, az önce çalışıyordun, herhangi bir bölünme olmadı, sadece işten uzaklaştın, geri geldin. Verimini tekrar hızlı bir şekilde yakalayabilirsin. Bu gerçekten önemli bir maddeydi. Üçüncü maddemiz bir önceki geceden bugünün programını yapma. Ben demiştim ya işte günde 12-14 saat çalışıyordum. Bu çalıştım yani 12. sınıfta. Ben birden fazla rehber öğretmenine gittim. Dedim işte benim böyle sıkıntılarım var, program yapıyorum vesaire. Benim yaptığım programlar ya bir haftalık ya 2 haftalık ya da 1 aylık. Uzun vadeli oluyordu. Ama hiçbir zaman ben bu programa tam olarak uyamadım. Çünkü atıyorum ayın 1'inde 1 ay boyunca bir program hazırlıyorum. Ama ayın 17'sinde bir anda yalandan bir arkadaşım gelmiş oluyor şehre mesela. Ya da annem diyor ki Furkan bugün 10 tane çöp atman lazım. Onları git at falan. Bir şeyler. Bir şekilde o gün bozuluyor, tamam mı? Sonuçta insanız, bir gün diğer günde uymuyor. Farklı günler yaşıyorsun her gün. O yüzden bu kadar uzun süreli program yapmak saçma. Ama eğer bir gün öncesinden yaparsan muhtemelen yarın neler olacağını, atıyorum bir arkadaşınla dışarı mı çıkacaksın? Ona göre bir program yapabiliyorsun. Bu olayın şöyle çok güzel bir avantajı daha var. Eğer sen bir gün önceden hazırlarsan bu programını, beynin o gece onu işliyor. Sabah kalktığın anda yine o fikirle uyanıyorsun. Tabii güzel bir uyku çektiysen. Bu da bizi bir sonraki maddemize götürüyor aslında. Yani iyi bir uyku almak. Ben bu 12. sınıf zamanında sürekli biyoloji öğretmenimle şunu konuşuyordum. İşte ben bir hafta boyunca 2 saat uyusam, 3 saat, 4 saat uyusam ne olur gibisinden. Çünkü sadece 12. sınıfta çalışmaya başlamıştım. Daha öncesinde herhangi bir çalışmam yoktu 11. sınıfa kadar. Ve hocalar da işte diyordu. Bir hafta yapsan sıkıntı olmaz ama çok da uzatma vesaire. Ben bunu 2 ay uzattım. Videonun başında söylediğim
Gece 4'te kalkıyorum, sabah 4'te kalkıyorum. Akşam işte 11-12 gibi yatıyorum dediğim süreç benim 2 ay boyunca sürdü. Uyku sana şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Sen zaten öğrendiğin şeyleri, daha doğrusu öğrenme eylemini uykunda gerçekleştiriyorsun. Yani sen çalış. Bir hafta boyunca rezalet uyu, çalış. Belki de bilgilerinin %30'u, belki %40'ı aklında kalacak. Gerçekten çok düşüyor bu oran. Ve o senin geçirdiğin ortalama olarak 8 saatlik döngü de eğer verimli olmazsa zaten gün içinde de çok iyi çalışamıyorsun. Belki 20 dakika, 30 dakika odağını koruyabiliyorsun ve daha da fazlası çıkmıyor. Belki iyi uyusan 1 saat, 2 saat böyle masadan kalkmadan çalışabileceksin. Senin uykunda geçirdiğin süre aslında bir boşa kayıp değil. Ben bunu zamanında bilmiyordum ve bu bana YKS sınavında çok büyük sonuçlara mal oldu. 1 yıl gibi. Ama sen bunları yapma. İlla bir sınava çalışıyor olmana gerek yok. Kendi günlük çalışmanı da yapıyor olabilirsin. Sen akşam uyu, sabah alarmsız bir şekilde kalk. Bunu zaten uyku videomda da söylemiştim. Ve güzel bir uyku çek. Yarın elinden geleni yap. Emin ol öğrendiklerinin çoğunu da hatırlayacaksın ve verimli bir şekilde çalışacaksın da. Son maddemiz, birçok insan bilmiyor ama küçük psikolojik bir oyun gibi düşün bunu. Kısa görevlerle başla. Genelde hep şey derler. Sabah en zor görevini yap sonra rahatla. Evet bu da mantıklı. Ama benim kendimi daha efektif bulduğum şey şu. Sabah küçük görevlerle başlıyorum. Yatağımı toplayacağım. Topla. Minnettarlık günlüğümü yazacağım. 3 tane madde. 5-10 dakika mı oluyor zaten? Günlük işte bir sayfa kitap okuyordum. O kitabın sayfasını mı okuyacağım? Sabah hemen yap. Meditasyon mu? 20 dakika. Oturup yaparım. Bir anda yarım saat, 1 saat içerisinde 5-10 tane şeyle uğraşmış oluyorum ve 5-10 farklı görev bitirmiş oluyorum. Bu bana şunu sağlıyor. Ben oturup baktığım zaman atıyorum saat 10'da kalktım. Saat 11'de dönüp baktığım zaman 5-10 farklı şey yapmış oluyorum ve bunların hepsi küçük benim için dopamin tümsekleri. Küçük dopamin artışları. Küçük motivasyon artışları. Yani gün içerisinde, günün ilerleyen saatlerinde yapacak olduğum zor işi yapacağım zaman çok daha fazla bana bir motivasyon kaynağı. Düşünsene şimdiye kadar tüm küçük görevlerini yapmışsın ve bir tane büyük görevin kalmış. Onu da yapmaya istekli olacaksın. Diyeceksin kendi kendine. Ulan ben bu büyük görevi de yapayım. Hepsi aradan çıksın. Daha fazla bir şeyle uğraşmayayım. Ama eğer büyük görevi sabah erken saatte yapmış olsaydın belki çok yorulacaktın. Belki o seni bitirmiş olacaktı ve ulan işte bugün de iyi çalıştık. Geri kalanında biraz yatayım. Tarzı bir düşünce de olabilirdi. Hangisi senin için daha iyi çalışıyorsa onu uygula. Benim için sabah küçük işlerle başlamak daha iyi oluyor. Ki askerler zaten bunu yaptırıyorlar insanlara. Direkt yatağını toplamak gibi. Hem insana düzen sağlıyor hem de güne güzel bir başlangıç motivasyonu veriyor. Bu yıllık benlik bu kadar. Videoyu beğen ve videoya yorum at ki hem etrafında senin gibi düşünen insanların sayısının artmasına yardımcı ol hem de algoritmaya. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.